Bunlar daha ne ki piyasadaki sert yükselişler tam hızıyla devam edebilir sevgili dostlarım. Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte dolar, altın, gümüş, euro, sterlin ve bitcoin değerlendirmesi yapacağız. Bizler için 2022 yıl sonu hedeflerimiz var. Ayrıca bu yıl sonu hedeflerimiz neticesinde altında, dolarda, gümüşte, euroda ve bitcoin'deki tahminlerimiz yer değiştirdi mi? Sizlerle birlikte bunu burada video içerisinde değerlendireceğiz. Oldukça verimli bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden sizlerden beni çok iyi dinlemenizi de ayrıyetten rica ediyorum sevgili dostlarım. Evet, gördüğünüz gibi bize çok kızanlar olmuştu. Son yaptığımız analizlerle birlikte altında özellikle ve gümüşte dip seviyelerini sizlerle birlikte bulmuştuk. Elliott teknik analiz yöntemini kullanaraktan yapmış olduğumuz bu analizler neticesinde de sevgili dostlarım altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü sert hareketler gelebilir. Ayrıca Fed'in artık faiz artırsa bile ABD ekonomilerinde büyük yıpranışa sebebiyet verecek olmasından kaynaklı olarak ABD piyasaları bunu artık daha fazla kaldırabilir bir seviyede değil. Bu yüzden enflasyon oranlarının oldukça altında kalan altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü sabredenlerin kazanabileceği bir piyasa olacağını söylemiştik. Tabi bazıları bize kızdı, bazıları yaptığımız analizleri anlık saatlik olsun istiyorlar. Fakat anlık saatlik kazanç hiçbir yerde yok sevgili dostlarım. Zaten Forexçi ve Viyopçu arkadaşlar için de kısa vadeli destek direnç noktalarını da veriyoruz. Bu destek ve direnç noktalarını takip ederlerse kırılımlar neticesinde yön tayinlerini de oldukça rahat bir şekilde yapabilir ve bulabilirler. Evet sevgili dostlarım, yıl sonu altın, dolar, gümüş tahminlerimiz bitti mi yoksa devam ediyor mu? Bunlarla ilgili bir video olacak ve bir video içerisinde sizlerle birlikte 2022 yılı içerisinde dolar, altın ve gümüşte beklenti rakamlarım hangi seviyelerden geçiyor? Bunu da bu video içerisinde bulacaksınız. Şimdi önce sizlerle birlikte bir tahminlerimizi yapalım. Ülkemizde biliyorsunuz enflasyon TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK enflasyon oranlarına göre enflasyon %85 civarlarında çıkmış durumda. Avrupa'da ve özellikle de ABD tarafındaki enflasyon oranlarının da %10 civarlarında olduğunu varsayarsak sevgili dostlarım bir 75 puanlık olması gereken yıllık kapanışlar doğrultusunda fiyatlamalarımız var. Şimdi gram altın tarafına baktığımız zaman bizlerin gram altında 2022 yılına gram altının 770 TL civarından başladığını görüyoruz. 770 liradan fiyatlanmış bir gram altının şu anki enflasyonist durumda olması gereken seviyesi sevgili dostlarım beklentilerimiz dahilinde henüz burada bir değişiklik de yapmış değiliz. Ve buradaki beklentimiz 1350 TL. Evet, benim gram altındaki 1350 TL beklentim hala da geçerliliğini koruyor. Şimdi bu yıllık bazda gram altında beklentimiz. Dolarda, altında, euroda, sterlindeki arkadaşlar kesinlikle ayrılmasınlar. Onlara da bu yılki beklentilerimi buradan bildireceğim arkadaşlar. Bu gram altındaki beklentim 1350 TL'yi göreceği yönünde. Tabii burada yaptığımız bizim tahminler, öngörüler tamamen kişisel kendi görüşlerimizdir. Hiçbir zaman yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalı. Yatırım tavsiyesi olarak kullanmak sizlere ciddi şekilde zararlar verebilir. Evet, gram altında hemen başlayalım. Gram altın beklentimizi ilettik. 1350 TL civarında bir gram altın beklentim mevcut. Gram altında bizler için dip seviyemiz şurada çizdiğimiz bir alandı. Sizler için 970 TL civarından geçen bölgemiz bir dip seviyesi olarak takip ettiğimiz bölgeydi. Ve noktasal olarak 970 görüldü ve buradan tekrardan yukarı yönlü hareketine devam etti. Şimdi bizler için 994 bölgesi, bakın Forexçi ve Viyopçular dinlesin. Uzun vadedeki beklentimizi anlattık. 970-994 bir direnç. Şimdilik bu direncin kırılıp kırılmayacağı takip edeceğiz. Bu direnci kırmamız durumunda burada 1019 seviyesi
bizler için ilk hedef bölgesi ve onun üzerinde de 1035 seviyesi hala da kısada ana hedef bölgesi olarak takip edilecek alanlar içerisinde bulunuyor sevgili dostlarım, gram takip eden arkadaşlarımız için. Hemen ons altın tarafına bakalım. Ons altından sonra da bir dolar videomuz gelsin. Evet, bakın bu geçmiş videolarda da bunu görüyorsunuz zaten. Buradaki grafiğimiz hala da geçerliliğini korumakta. Ve buradaki grafiğimizde de 1621. En son 1614'ten sonra 1621 dip seviyesi üzerine çizmiş olduğumuz destek bölgemiz ons altında ne kadar noktasal bir şekilde çalışmış durumda sevgili dostlarım. Bu da bizler için ons altında olması gereken ve gitmesi gereken seviyeyi hemen hemen belli ediyor. Artık 1621 bizler için bir dip seviyesi ve buradaki yükselişlerle birlikte bizler ons altında hangi seviyeleri görebiliriz? Şimdi bunu kısada bulmaya sizlerle birlikte çalışacağız. Ons altını takip eden sevgili dostlarım, biliyorum ki ABD tarafı özellikle Rusya'ya ucuz miktarda altın, pahalı miktardan altın sattırmamak için baskılarını devam ettiriyor. Fakat ABD'deki özellikle enflasyon oranının ve Avrupa bölgesinde, yani dünya genelinde %10'luk bir enflasyon oranını hesaba katacak olursak bizler için 1614 bölgesi dip dedik ve yukarıdaki ana hedef bölgemiz tabi bu orta vade ve kısa vade olarak bir ana hedef bölgesi. Bunu %10 hesabından bulacak olursak sizlerle birlikte buradaki de 1976 ilk etapta altının onsunun gitmesini beklediğim seviye sevgili dostlarım. Burada da 1976 seviyesi altının ons tarafında özellikle takip edilecek bölgedir. Burada da gene ana hedef olarak benim beklentim 2200 dolarlar seviyesine doğru altının onsunda yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izleyeceğiz. Şimdi kısa vadedeki altının onsundaki hareketler hangi seviyeleri görebilir? Bunu sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Çünkü Biop ve Forex tarafındaki arkadaşlar kısa vadeli destek ve direnç takipleri yapıyorlar. Ons altın tarafında bizler için 1621 dolar seviyesi bir dip beklentimizdi ve 1660 özellikle bakın şuradaki seviye önemli olacak bizler için. Haftalık kapanışı bunun üzerinde yapabileceğiz mi? 1660 dolar seviyesi, burası önemli olacak. Aşağıda da 1621 dolar seviyesi, bu iki band arasındaki mesafe. 1670 doları yukarı yönlü kırabilir isek sevgili dostlarım, hareketi bizler sizlerle birlikte 1703, bakın 1703 ve 1730 dolar seviyesine kadar kısada takip edebiliriz. O yüzden 1660 dolar seviyesi üzerindeki kapanışlar takip edilecek. Bu kapanışların ana hedefi de ons altın tarafında 1730 dolar seviyesine doğru giden bir ons altın olacaktır. Ons altını takip eden sevgili dostlarımız da dikkatli olsunlar diyelim. Evet, dolar kurunu fazla uzatmadan hemen geçelim. Dolar kurunda beklentimiz ve yıl sonu beklentimiz. Evet, dolar kurunda beklentimiz arkadaşlar 2021 yılını dolar kuru 13.30'dan kapatmıştı. Evet, şurada 13.30'dan kapatmıştı. Şimdi Avrupa ve ABD tarafındaki %10'luk enflasyon miktarını bizler sizlerle birlikte baz alacak olursak %85 ülkemizdeki enflasyonla aradaki fark miktarına baktığımız zaman yıl sonu için dolar kurunda 23, en iyimserle 23.30 seviyelerine doğru dolar kurundaki hareketlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Bunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Çünkü fazla artık bir zaman, bir süreç kalmadı. Buradaki hareketler 18.40 kısada, yukarıda da 18.62 bantları arasına sıkışmış durumda. Aşağıdaki 18.40 hala bizler için önemli. Yukarıdaki bant aralığı ise 18.62. Bu aralık içerisinde hareketlerini dolar kuru sürdürüyor. 18.62 dolar kurunun yukarı yönlü kırmasıyla da birlikte kırabilirse arkadaşlar, çünkü burayı deniyor. Burayı denediği zaman yukarıdan da
birilerinin satış yaptığını sizlerle birlikte izliyoruz. 18.62 üzerinde dolar kurunun en yakın gidebileceği direnç 18 lira 71 kuruş seviyesinden geçen direnç olacaktır. O yüzden dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız da bu verdiğimiz seviyelere dikkat etsin. Yıl sonu olarak da dolar kurunda şu an 23 lira 30 kuruş seviyeleri hedefimiz durumunda gözüküyor. Baskılamanın devam etmesiyle bu miktar daha da artabilir ve yükselebilir. Bu TÜİK verilerine göre bizlerin bulmuş olduğu rakam, yani iyimser bir rakam sevgili dostlarım. Hemen Euro Türk Lirası'na geçelim. Sizlerin de fazla vaktini almış olmayalım. Euro Türk Lirası'nda 2021 yılını arkadaşlar Euro Türk Lirası kapanış fiyatı olarak 14 lira 95 kuruş civarından kapatmış. Burada da 2022 yılı sonlarına doğru hedefimiz Euro'nun 26 lira 17 kuruş seviyelerine kadar yükselmesi yönünde arkadaşlar. Buradaki beklentimizi de hala da koruyoruz ve 26 lira 17 kuruş Euro'daki beklenti seviyemiz olarak takibimizde olacak. Euro'da 18.52 önemli bir seviye dedik. Bu 18.52 üzerindeki hareketler kendini Euro tarafında yukarı yönlü atabilir ise Euro'da da yukarı yönlü bizlerin beklentisi hareketlerin hızlanacağı yolunda. Şimdi 18.49 önemli olacak. 18.49 kapanışını takip edeceğiz arkadaşlar. Bu 18.49 üzerinde ilk 18.71'de bulunan bir destek ve direnç ve onun üzerinde de 18.85 direnç bölgeleri Euro'da yukarı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz bölge. 18.49 yükselişin devamı için gelmesi gereken kapanışlar şeklinde takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 18.35 ve 18.27. Evet, gördüğünüz gibi zaten bu hafta bu seviyelerin altına kadar iniş oldu ve buradan tekrardan beklentilerimiz dahilinde yukarı yönlü Euro'da da hareketleri şimdi sizlerle birlikte izledik. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Sterlin Türk Lirası burada da hareketler yukarı yönlü 21 liralar civarına kadar gerçekleşmiş oldu sevgili dostlarım. Sterlinde özellikle beklentimiz olan seviye. Bu seviyeler yukarı yönlü gelebilecek mi? Buradaki aşağı yönlü hareketin de dönüş noktasını tam şuradan sizlerle birlikte 20 lira 70 kuruş seviyesinden gördük. 20 lira 70 kuruş seviyesi üzerinde sterlinde arkadaşlar ilk hedef 21.08 direnç bölgesi olacak. Buradaki direnç bölgesini de sıkı bir şekilde takip edeceğiz ama öncelikle şu 20.97'de bir direnç bölgesi var sterlinde. Orayı bir takip edelim sizlerle birlikte. Bu önemli bir direnç olacak çünkü 20 lira 97 kuruş seviyesinden geçen direnç. Bu direncin üzerinde 21.08 takip edilecek bölge ve onun üzerinde de 21-26 seviyelerindeki dirençler önemli. 21-26 sterlinde önemli bir rakam arkadaşlar. Bu 21-26 seviyesinin altında sterlinin kalmaması lazım. Eğer bu 21-26 altında kalırsak hareketler aşağı doğru sterlinde bir miktar daha gerçekleşebilir. Euro'ya ve dolara itinazen sterlin tarafına baktığımız zaman sterlinde kırılımın daha aşağıya alt yönlü ilerlediğini görüyoruz. O yüzden 20.97 bölgesi sterlinde önemli bir bölge olacak. Şimdi sterlinde yıl sonu beklentimiz ne olabilir? Sterlin 2021 yılında 17.90 ile başladı. Evet, şuradaki 17.90 2021 yılı içerisindeki görmüş olduğu rakam. Beklentim sterlinin de bu yıl sonuna doğru 31 lira 30 kuruş civarına doğru hareketlerini devam edeceği ve bu seviyeleri göreceği yönündedir. Tabii hiçbir zaman bunlar bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın sevgili dostlarım. Buradaki hedefimiz de 31 lira 30 kuruş seviyesinden geçen bölge olacak Euro'daki arkadaşlar için. Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüş ons. Gümüş onsla başlayalım. Sonra gram gümüşü de sizlerle birlikte değerlendirelim. Evet, gümüşün onsunda beklentilerimiz doğrultusunda yukarı yönlü sert hareketi
gördük. Zaten sizlere de beklentim ve tavsiyelerim bu yöndeydi sevgili dostlarım. Yani buraların artık dip bölgesi olduğu, buradan hareketlerde paniğe kapılıp herhangi bir satış yapmanız durumunda yukarı yönlü sert hareketlerde bir daha alım fırsatı yakalayamayacağınız yönündeydi. Ve dediğimiz gibi gerçekten gümüşün ons tarafında çok sert yukarı yönlü bir mum hareketi yaşadık. Buradaki mum hareketi de buradan kaynaklanıyor büyük bir ihtimal. Şurada gördüğünüz oluşumdan. Buradaki oluşumun hedefi neresi olabilir? Hemen gümüşün onsunu da hesaplayalım. Bakın aşağıda buradaki oluşum 18.20. Yukarıdaki kırılımın 19.70 yani 1 lira 50 kuruş. 19.70, 20.70, 21. Evet, burası da büyük bir ihtimalle arkadaşlar 21.15 seviyesine kadar bu yükselişin devamı gelecektir. 21.15 önemli. Bu gümüş onsu takip eden arkadaşlarımız buradaki seviyeyi takip etsinler. Hatta buradaki seviyemiz 21, evet 21, 26 bu dirence kadar gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketin devamını getirecektir. 21-26 önemli bir seviye olacak. Artık 20-50 bir destek bölgesi haline gelmiş durumda gümüşün onsunda. Onun altındaki destek bölgemizde 19-30 seviyesinden geçen ikinci bir destek. 21-26 yükselişin devamı için kapanışların olması gereken bir bölge. Fakat bu hareket gümüş için iyi oldu. Bakalım 21-26 üzerine gümüşün onsu atıp daha da bu hareketleri sertleştirebilecek mi? Evet, gümüşün onsu için yıl sonu beklentimizi de verelim. 2021 yılını gümüşün ons tarafı arkadaşlar kaçtan kapatmış? Hemen bakalım. 22.43, evet 22.43 seviyesinden kapatmış. Buradaki 22.43 seviyesinden kapatan gümüş için hala da ucuz bir gümüş ve bu da en kısa zamanda 24 dolar arkadaşlar 67 sent civarına doğru yukarı yönlü hareketlerini devam edecektir. Buradaki agresiflik ve kazanç miktarını 2022 yılındaki kayıplarını da üzerine atmak isteyen bir gümüşle karşılaşabilirsek 30 dolarlara kadar buradaki yükselişi de sizlerle birlikte izleyebiliriz. Ama şu an için 24 dolar 67 kuruşu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Gram gümüş tarafına hemen bakalım. Gram gümüşteki beklentilerimiz doğrultusunda kısa da 12 lira 20 kuruş geleceğiyle ilgili analizimiz vardı ve buranın da üstüne gram gümüşte çıkılmış durumda. Şimdi gram gümüşteki beklentimiz oldukça yüksek arkadaşlar. Biz 2022 başında 10 liralar civarında olan bir gram gümüş sizlerle birlikte izledik. Buradaki beklentimiz de arkadaşlar gram gümüşteki yukarı yönlü hareketin 17 TL civarına kadar gram gümüşte yukarı yönlü gideceği yönündedir. Bu bir kere cepte kalsın. Bu bizim yıllık beklentimiz. Gram gümüşün 17 TL civarlarına kadar yükseleceği yönünde. Şimdi kısada bizler için takip ettiğimiz seviyelerimiz var. Bunlar neydi? 12.24 seviyesi bizim için bir direnç bölgesiydi ve buraya kadar bir hareket ilk etapta sizlerle birlikte bekliyorduk. Ve 11.50 civarı da bizim için önemli bir destekti ve bu desteği tutunaraktan 12.24 civarına kadar gelmiş durumdayız. Buradaki hareketin daha da hızlanması durumunda 12.70'ler hedef olacaktır gümüşün gramı için. Sizlerle birlikte 12.70 seviyesi de gram gümüş takip eden arkadaşlarımız için izleyeceğimiz bölge olacak. Bitcoin, hemen Bitcoin'e de bakalım arkadaşlar. BTC-USD paritesindeki son durum. Evet, burada da beklentilerimiz doğrultusunda bir filama oldu ve 21 dolar seviyesinin 21 bin dolar seviyesinin önemli olacağını ve buradaki kırılımla birlikte Bitcoin'in yukarı yönlü hedeflerine devam edeceğini bildirmiştik ve güzel çalışan bir grafik üzerinde Bitcoin izliyoruz ve hareketler bizi yanıltmayacak şekilde ilerlemeye de devam ediyor. Bitcoin'de
21.04 yani 21.000 ilk ana hedef bölgemiz arkadaşlar. Buradaki 21.000 ilk ana hedef bölgemiz ve ilk hedef bölgemiz burası 21.000 bölgesi olacak. 21.000 doların üzerindeki kapanışların başlamasıyla birlikte bizler için asıl hedef bölgesi de Bitcoin tarafında yukarı yönlü bizler için 25.000 dolar seviyesine kadar bir yükseliş getirebilir. O yüzden sizlerle birlikte bu seviyeleri Bitcoin'de takip edeceğiz. Ama ilk direnç bölgemiz kısada 21.000 dolar seviyesi olacak. Bunun ara dirençlerini de hemen sizlere yazalım. Forex takip eden arkadaşlarımız var çünkü. 21.000 dolar ilk direnç bölgemiz. Onun üstünde 22.430 dolar seviyesi takip edilecek. 22.430 dolar seviyesi üzerinde 23.500. Evet, şurası 23.500 direnci var. 23.500 direncinin üzerinde de 24.600 direnç bölgeleri Bitcoin'de yukarı yönlü kademelerde 21.000 dolar üstüne atması durumunda izleyeceğimiz ana direnç bölgeleri olarak takibimizde kalacak. Evet, sizlerle birlikte piyasaları değerlendirdik. Benim sürekli izleyen arkadaşlarımdan bir ricam var. Kanalımızda özellikle beğenilerin azalması, bazı arkadaşların veya kanalımız üzerinde bazı manipülatif hareketlerin yapılmasından kaynaklı olarak kanalımızdaki izlenme sayısının oldukça düşmüş olduğunu görüyoruz. Beni takip eden, sürekli beni izleyen, verdiğim analizlerimi iyi dinleyen arkadaşlarımdan ricam kanalımızdaki videoları sırasıyla bir beğenmeniz ve bir en azından 30'ar saniyelik izleyerek katkıda bulunmanız bu sayede de kanalımızı tekrardan eski seviyelerine getirmeniz yönünde olacaktır sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.